Merhabalar. Bu video dizisinin başlığını zombi ekonomi olarak koydum. Bu başlığı neden tercih ettiğimi açıklamadan önce bu video serisini neden çekmeye karar verdiğimi kısaca açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi çelişkilerle dolu ve son derece kaotik bir dünyada yaşıyoruz. Bir yandan yeni teknolojiler bize neredeyse yeryüzünde cenneti vaat ediyor. Sürücüsüz gidebilen otonom araçlar, insanlarla sohbet edebilen Sofia gibi robotlar şimdiden bizimle. Günümüzde ChatGPT ile sohbet edebilirsiniz, DALL-E'ye resim çizdirebilirsiniz ve avatarlara şöyle şeyler söyletebilirsiniz. Tüm samimiyetimle söylemeliyim ki Turan Subaşat'ın sunduğu dersler gerçekten çok yararlı. Katılıyorum. Dersleri düzenli olarak takip etmeyi unutmayın. Çok yararını görürsünüz. Düşünebilen, deneyimleyebilen ve daha da önemlisi kendini geliştirebilen yapay zeka inanılmaz derecede ilgi çekici bir gelecek vaat ediyor. Ancak öte yandan küresel krizler, savaşlar, otoriter rejimler ve dünyanın en güçlü ülkelerinde bile deyim yerindeyse şaka gibi liderler bizi mutsuzluğa ve umutsuzluğa sevk ediyor. Bir yandan insanlığın bir kısmı çok yüksek bir yaşam standardı yakalamışken öte yandan en temel ihtiyaçları bile karşılanmamış olan milyarlarca insan var. Tüm dünyada çok büyük bir gelir ve varlık adaletsizliği söz konusu. Tabii bu durum ne yazık ki ülkemiz için de böyle. Kaotik ve çelişkilerle dolu bu dünyayı anlayabilmek, olanı biteni yorumlayabilmek ve bunlardan daha da önemlisi bunu değiştirebilmek için iyi bir ekonomi bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Bu video serisi işte bu gelişmelerin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu video serisinde zengin olmanın yollarını arayanlar, parayı dolara mı yoksa altına mı yatırmanın daha iyi olacağını merak edenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Zaten bu konularda video çeken çok sayıda meslektaşımız var. Bakın duayen ekonomist Atilla Yeşilada ne diyor? Sormak istedim. Dolar mı, euro mu, İngiliz sterlini mi ya da pound mı, Japon yeni mi, İsviçre frangı mı? Bu soruları eminim hepiniz kendinize soruyorsunuz. Yani paranızı nereye yatırmanın daha uygun olacağını merak ediyorsanız lütfen bunu Atilla Yeşilada'ya sorun. Ya da şu kitaplardan bir tanesini satın alın eğer amacınız zengin olmaksa ve bu tip kitaplar okuyarak eğer zengin olursanız lütfen bana da bilgi vermeyi unutmayın. Ama benim buradaki amacım Türkiye'de ve dünyada neden bu kadar yoksulluk, neden bu kadar eşitsizlik, adaletsizlik var? Türkiye ekonomisi neden bu kadar sorunlu bir dönemden geçiyor gibi sorulara arka plan oluşturabilecek bazı bilgileri paylaşmak. Ekonomi genellikle zor bir sosyal bilim olarak biliniyor. Bakın Bernanke bu konuda ne diyor? Ekonomi zor bir konudur. Motoru çalışan bir otomobili tamir etmeye benzer. Bu oldukça ilginç bir analoji ve bir bakıma doğru. Ancak basit bir dille anlatıldığında ve temel bazı kavramlar iyi anlaşıldığında ekonomi bilimi zannedildiği kadar da zor değil. Jerry Pournelle bu konuya farklı bir açıdan bakıyor ve diyor ki ekonomi zor bir bilim değildir. Zor olan sağduyuya dayalı fikirlerin yanlış olduğunu kanıtlamak için tartışmalar üretebilmektir. Sağduyuya dayalı fikirlerin çoğu doğrudur ve sizi farklı bir şeye ikna edebilmek çok eğitim gerektirir. Bu görüşe çok büyük oranda katılıyorum. Ekonomistlerin bazen kasıtlı olarak konuları bile bile olduğundan çok daha karmaşık hale getirdiklerini söyleyebilirim. Benim mottom anlaşılır ve eleştirel. Bu video serisindeki birincil amacım konuları basit ve yalın bir dille ve mümkün olduğu kadar çok örnek üzerinden açıklamak olacak. Hiç ekonomi bilgisi olmayanların bile konuları anlayabilmeleri için özel bir çaba harcayacağım. Bu nedenle videoların ekonomi öğrencileri ve hatta ekonomist meslektaşlar kadar ekonomi eğitimi almamış olanlar için de iyi bir kaynak olabileceğine inanıyorum. Bu video dizisindeki ikinci amacım ekonomik konuların eleştirel bir yöntemle ve alternatif bir perspektiften ele alınması olacak.
YouTube'daki popüler ekonomistlerin büyük bir kısmının liberal kanattan oldukları görülüyor. Liberal olmayan ekonomistlerin seslerinin yeterince duyulmadığını ve söylediklerinin yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum ve buna bir denge getirmek gerektiğine inanıyorum. Medyada ve sosyal medyada sıkça ekonomi biliminin reddedilemez, tırnak içinde yasalarından bahsediliyor ki bu çok yanlış ve liberal iktisatçıların bir dereceye kadar da kasıtlı olarak yaydıkları bir algı. Bakın duayen gazeteci Erol Mütercimler ne diyor? Amaç hedeflere ulaşabilmenizin tek kuralı var. O da şu: bilim. İktisat bir bilimdir. Ekonomi bir bilimdir. Siz bu bilimin söylediklerinin dışında hareket ederseniz sizin ne ekonominiz toparlanır, ne sizin faizleriniz düşer, ne sizin enflasyonunuz düşer. Bu görüş iktisat biliminde tartışmasız doğru ve yanlışların olduğunu ima ettiği için yanlış. Bir gazeteci olarak Erol Mütercimler ekonomi bilimindeki çeşitliliğin farkında elbette olmayabilir. Ama böyle bir görüş ekonomistlerden geldiğinde durum çok daha vahim bir hal alıyor. Bir de popüler iktisatçı Özgür Demirtaş'ı dinleyelim. Nedir bu? Bizim akıl dışı politika, rasyonel olmayan politika dediğimiz şey bu Türkiye ekonomik modeli, yani NAS ekonomi modeli. Yani NAS ekonomi modeli, Türkiye ekonomi modeli, akıl dışı ekonomik model, rasyonel olmayan modeli gazetelerde çok okuyabilirsiniz. Bunların hepsi aynı şey demek. Ortodoks para politikası demek, rasyonel olan demek. Yani kitabi, yani biz bilim insanlarının test edip onayladığı, bizim bildiğimiz, yüzyıllardır test edilen, dünyanın en zeki bu alandaki, dünyanın en iyi bilinen akademisyenlerinin onayladığı modele de ortodoks ekonomi modeli, kitabi ekonomi modeli, akıl dolu ekonomi modeli, rasyonel ekonomi modeli diyoruz arkadaşlar. Özgür Bey'in Türkiye'de bir sürü uygulanan ve heterodoks olarak adlandırılan politikaların yanlışlığıyla ilgili söylediklerine katılıyorum. Ancak bu politikalar yerine önerdiği ortodoks politikaların tek alternatif ve tek rasyonel politika olduğunu kabul edemiyorum. Bu söylem her türlü heterodoks politikanın akıl dışı ve ortodoks politikanın ise rasyonel olduğu imajını yaratıyor. Yanlış heterodoks politikaların alternatifi elbette doğru heterodoks politikalardır. Bu konuyu ilerideki videolarda netleştirmeyi planlıyorum. Ancak ortodoks ve heterodoks kavramlarının ne anlama geldiğini kısaca açıklamada bu aşamada yarar var. Öncelikle şunu söyleyeyim ki Özgür Bey'in iddia ettiği gibi rasyonel politikalara ortodoks ve ortodoks politikaların dışında kalan politikalara da irrasyonel denemez. Şu anda popüler olan yaklaşıma ortodoks ve bunun dışındaki çok çeşitli alternatif yaklaşımlara ise heterodoks adı veriyoruz. Şu anda popüler olan, yani ortodoks dediğimiz yaklaşım neoliberal diye adlandırdığımız bir yaklaşım. Heterodoks yaklaşımlar ise çok çeşitlidir. Keynesyen ekonomi, post-Keynesyen ekonomi, Marksist ekonomi ve buna benzer birçokları buna örnek olarak verilebilir. Özgür Bey'in iddia ettiği gibi dünyanın en zeki insanlarının yüzyıllardır test edip onayladıkları modele ortodoks ekonomi modeli dendiği tamamen yanlış. Ekonomi biliminde tartışmasız yasalardan ve politikalardan çok tartışmaya açık olan farklı yaklaşımlardan bahsetmek daha doğru olur. Çünkü ekonomik konulara çok farklı açılardan bakılabilir ve ekonomistler kendi aralarında pek anlaşamayan bir grup olarak bilinirler. Sıkça bir odaya 10 ekonomist koyarsanız 11 farklı fikir alırsınız diye şakalar yapılır. Bunun nedeni ekonomi biliminde çok sayıda teorik ve bunlara eşlik eden bir dizi ideolojik farklılığın bulunmasıdır. Aynı dünyaya bakanlar, farklı perspektiften bakanlar farklı şeyler görebiliyor. Bu konuya ileriki videolarda tekrardan geri döneceğim. Özellikle devletin ekonomideki rolü konusunda ekonomistler pek anlaşamazlar. Uzunca bir süredir devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini savunan neoliberal, yani ortodoks ekonomi yaklaşımının diğerleri üzerine önemli bir üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir görüşün popülerliği
onun doğruluğunun elbette ki garantisi olamaz. Farklı görüşler belli zamanlarda popüler olup bir süre sonra popülerliklerini yitirebiliyor. Örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devletin ekonomiye müdahale etmesini savunan Keynesci görüşler çok popülerdi. Yani Keynesci politikalar o dönemde en rasyonel olarak değerlendirilen, en akılcı, o dönemin en zeki insanlarının inandıkları ortodoks politikalardı. Ama 1980'lerden itibaren yerini neoliberal politikalara terk etti. Bugün Keynesci ekonomi artık heterodoks olarak değerlendiriliyor. Bu durum şu soruyu doğal olarak gündeme getiriyor. Madem ki ekonomi biliminde her zaman geçerli olan bazı rasyonel politikalar var, o zaman neden 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki 35 yılda hemen herkes Keynesci politikalara inanıyordu? Ve şimdi bu politikalar acaba neden popüler değil? O halde tarih boyunca görülen bu paradigma değişikliklerinin arkasında yatan dinamiklerin iyice anlaşılmasında yarar var. Yine bunların detaylarını ileriki videolarda örneklerle anlatacağım. Birazcık sabırlı olmanızı rica ediyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda heterodoks ve ortodoks yaklaşımların devlet üzerinden yaptıkları tartışmayı kısaca anlatacağım ve sonra zombi ekonomiden ne kastedildiğini açıklamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.